Evrenimizin oluşumuna dair en yaygın ve bilinen teori olan büyük patlama teorisini hepimiz duymuşuzdur. Peki bu teori tam olarak nasıl bir görüş içeriyor? Nasıl bulgularla destekleniyor? Gelin bunu hep beraber inceleyelim. Büyük patlama, evrenimizin nasıl meydana geldiğini açıklayan teoriler içinde en kabul göreni, ilk kez 1922 yılında Alexander Fridman tarafından ortaya atılan bu teori, sıcaklığı ve yoğunluğu aşırı yüksek bir noktanın şişip, genişleyerek evreni oluşturduğunu belirtiyor. Bu genişleme, önce akıl almaz bir hızla, sonra da daha yavaş şekilde seyrederek, 14 milyar yıllık bir süreçte evrenimizin şu anki halini oluşturuyor. Evrenin genişlemesi ise tabii ki henüz bitmiş değil. Elbette evrenin doğumuna bile bir tanık olmamız günümüz teknolojisiyle mümkün değil. Bu yüzden büyük patlamaya dair bildiğimiz şeyler büyük ölçüde matematiksel formüllerden ve modellerden geliyor. 1929'da Edwin Hubble dev bir teleskop ile kainatın genişlemekte olduğunu gözlemledi. Hubble, kainatın genişlediğini dalgaların basit bir özelliği ile keşfetti. Dalga kaynağı alıcıdan uzaklaştıkça dalganın alınma sıklığı yani frekansı düşer. Mesela bize doğru yaklaşan bir arabanın motor sesi tiz iken yani yüksek bir frekans iken bizden uzaklaşan bir arabanın motor sesi pestir. Bu da düşük frekanstadır. Bu olaya fizikte Doppler etkisi denir. Işık bir dalga olduğundan, ışık kaynağı gözlemciden uzaklaştıkça, ışık dalgalarının sıklığı azalacağından kırmızımsı görünür. Eğer ışık kaynağı gözlemciye yakınlaşırsa dalgaların ulaşma sıklığı artacağından mavimsi görünür. İşte Hubble, gözlemlediği gökadalardan gelen ışığın kırmızıya kaydığını keşfetti. Dolayısıyla gökadalar bizden uzaklaşmaktaydı. Bunu bir balon üzerine küçük noktalar koyup balonu hafifçe şişirerek noktaların birbirlerinden uzaklaşması gibi düşünebiliriz. Bu noktada Bohr 1980'de ortaya attığı teoriye göre kozmik enflasyon denilen evrenin şişme dönemi büyük patlama anının üstünden bir saniye bile geçmeden başlayıp bitiyor. Enflasyon gizemli bir şekilde sona erince evren bu defa çok daha yavaş bir şekilde yeniden ısınıyor ve maddeler ile radyasyon evrenimizi şekillendirmeye başlıyor. Evren adeta bir çorba halinde, zamanla parçacıklar çekirdeklerle eşleşerek nötral atomları, pozitif ya da negatif yüklü atomları doğuruyor. Nihayetinde bu çorbada ortaya çıkan nötral yüklü atomlar, geç ışıldama olarak çevirebileceğimiz afterglow döneminin kapısını açıyor, yani evrene büyük patlamadan 380 bin yıl sonra ışık geliyor. Gezegenler, yıldızlar, cisimler ve benzeri yalnızca evrenin %4'ünü kaplıyor. Geri kalan bölüm ise kocaman bir boşluk, ancak kuantum fiziğinin yaptığı çalışmalar bize gösteriyor ki bu boşluk, gerçekten bir boşluk değil. Evrenin yaklaşık %26'sı, karanlık madde olarak adlandırılan bir madde ile kaplı, karanlık maddenin ne olduğu halen daha çözülmeye çalışılıyor. Çünkü bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Herhangi bir ışık ya da radyasyon yaymıyor. Bilim insanları, karanlık maddeyi yalnızca sahip olduğu yerçekimi kuvveti ile tespit edebiliyorlar. Karanlık madde, yeterince gizemli değilmiş gibi bir de, evrenin yaklaşık %70'ini kapladığı düşünülen bir karanlık enerjiden söz ediliyor. Karanlık madde kadar bile bilgimizin olmadığı bu gizemli enerji türünün varlığı, gezegenlerin uzaklaşıyor olması gözlemine dayanıyor, yani büyük patlama sonrası ortaya çıkan karanlık madde boşluğunu, karanlık enerji ise evrenin genişlemesi için gerekli enerjiyi yaratmıştır. Fakat en önemlisi, kozmik mikrodalga arka alan ışınımının keşfidir. Bu ışınım, büyük patlamanın fosili olarak görüldüğü için durağan durum modelini savunanlar da dahil, herkes için büyük patlamanın doğrudan bir kanıtı sayılmıştır. 17. yüzyılda ışığın sonlu bir hızla hareket ettiğinin astronominin en önemli keşiflerinden biridir. Işığın sonlu bir hızla hareket etmesi demek, biz uzak bir galaksiyi teleskop aracılığıyla şu anda gördüğümüzde, aslında onu ışığın terk etmiş olduğu andaki haliyle görüyoruz demektir. Bu sebeple uzayda daha uzağı görmek, daha eskiyi görmek anlamına gelir. Gelişen radyo teleskoplar aracılığıyla
Günümüzde evrenin çok uzak noktalarını görebilmekteyiz. Görebildiğimiz en uzak galaksiler bize milyarlarca ışık yılı mesafededir. Diğer bir ifadeyle biz onların milyarlarca yıl önceki halini görüyoruz. İşte kozmik mikrodalga, arka alan ışınımının keşfi, ışığın sonlu hızla hareket etmesi olgusuyla ilgili. Eğer başlangıçta büyük bir patlama olduysa, o esnada evrene yayılan ışınım o kadar güçlü olmalıdır ki, günümüzde evren soğumuş olmasına rağmen, o ışınımın izlerini uzayın her tarafında gözlemleyebilmemiz gerekir. Dolayısıyla, kozmik mikrodalga arka alan ışınımı, büyük patlamanın varlığının en kesin ve doğrudan kanıtı olarak kabul edilir. Bundan daha öncesinde evren, ışık fotonları için geçirgen değil, diğer bir ifadeyle ışığın, evrenin bundan önceki dönemlerinden bize ulaşabilmesi mümkün değildi. Evrenin daha öncesini bu yolda doğrudan gözlemlemek mümkün görülmüyor. Fakat hidrojenin helyuma oranı bize evrenin ilk saniyesi hakkında bilgi vermekte. Evrendeki hidrojen ve helyumun mevcut oranları, fizikçiler tarafından evrenin bir başlangıcı olduğunun, sonsuz olmadığının önemli bir kanıtı olarak kabul edilir. Yapılan ölçümler, yıldızların ve gezegenlerin yapısının büyük ölçüde hidrojenden oluştuğunu göstermekte, yıldızların yakıtının yani ısı ve ışığının hidrojen elementlerin sentezlenerek helyuma dönüşmesiyle sağlandığı göz önüne alınırsa ve eğer evren sonsuzdan beri var olduğunu düşünürsek, hidrojenin tamamen bitmiş olması gerekirdi. Yıldızlarda bu kadar baskın oranlarda hidrojenin var olması, evrenin sonlu ve başlangıçta olduğunu göstermekte. Öte yandan bilim insanlarına göre, hidrojenin helyuma oranı, evrenin patlamadan bir saniye sonrasında nasıl olduğunu güvenilir bir biçimde bilmemize imkan verir. Bu konuda yapılan çok sayıda kimyasal hesaplamalar, evrenin ilk anlarında her üç hidrojen izotopuna karşılık bir helyumun sentezlendiğini öngörmekte, büyük patlamanın bu öngörüsünün doğrulanmasını bilim insanları, teorinin başarısı için çok önemli ve kritik bir eşik olarak görüyorlar. Büyük patlamanın bize öğrettiği en önemli bilgilerden biri, evrenin çok sıcak ve çok yoğun ortamda başladığı, sürekli genişlemeyle bu yoğunluğun ve sıcaklığın düştüğüdür. Uzaktaki galaksilerden gelen ışığa baktığımızda, aslında geçmişe baktığımızı unutmamalıyız. Uzak galaksilerden gelen ışık, milyarlarca ışık yılı kadar uzaktan gelmekte. Belki de şu anda bizim baktığımız o yönde, o galaksi yoktur. Fakat biz o galaksinin milyarlarca yıl önce çıkmış ışığını seyretmekteyiz. Kısacası, geçmişe bakmaktayız. Her ne kadar ayrıntılarda bilim insanları arasında anlaşmazlıklar bulunsa da, teori henüz çözümlenememiş ve bazı boşluk içerse de, günümüzde bilim dünyasında büyük bir patlamayla başlatılan erken evrenle ilgili açıklamalar, standart model adıyla anılmakta ve yaygın olarak kabul görmekte. Evrenin başlangıcı, doğrudan gözlemlenmemesine rağmen bu konudaki açıklamalar, doğrudan gözlemlenmeyen atomlardaki elektronlar, atom çekirdeğindeki kuarklar, eski dönemlerinde yaşamış dinozorlar hakkındaki bilimsel açıklamalar gibidir. Bu konularda olduğu gibi standart modelle ilgili olarak gözlem ve deney yapılamasa da bunlar bilimsel olgular olarak kabul edilir. Ancak unutulmaması gereken şey şu ki, büyük patlama teorisinin açıklayamadığı hususların bulunması, teorinin yanlış veya geçersiz olduğu, çürütüldüğü anlamını taşımaz, sadece henüz açıklanamamış olduğu anlamına gelir.